Anlam TV'ye tekrar hoş geldin. Bize gönderdiğin notları, makaleleri inceledik. Bayağı bir malzeme var. Ve sanki hepsi ortak bir noktaya çıkıyor gibi. Hani şu kontrolden çıkan dünya hissi ve onun getirdiği o iç sıkıntısı. Evet, evet. O duygu çok yaygınlaştı. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Hayatın kontrolü sende değil ve bu iyi bir şey. Ya biliyorsun günümüz dünyası acayip bir koşturmaca. Hı hı. Ekonomi bir yandan, iş hayatı, ilişkiler, bir de üstüne sosyal medyanın o bitmek bilmeyen akışı. Her şeyi ama her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ve yoruluyoruz tabii. Hem de nasıl? Bir tür ne denir? Kronik mutsuzluk hali sanki. Senin notlarında da bu yorgunluk hissi çok belirgindi. İşte tam bu noktada senin de zaten ilgini çeken ve notlarda sıkça geçen o felsefe yani stoacılık devreye giriyor. Bu hani popüler havalı sözlerden ibaret bir şey değil aslında. Değil, değil. Felsefe ama aynı zamanda şey gibi bir zihinsel antrenman programı. O zaman akla şu soru geliyor ister istemez değil mi? Yani ya sürekli kontrol etmeye çalıştığın o şeyler, üzerine titrediklerin aslında tam da huzursuzluğunun kaynağıysa? Hı hı. Ya kontrolü biraz bıraksak, gevşetsek, bu bize sandığımızdan çok daha fazla güç, belki de özgürlük getirirse? Bugün biraz bu ihtimali kurcalayalım diyorum. Harika olur. O halde başlayalım. Senin de notlarında altını çizdiğin temel bir fikir var. Kontrol ikilemi. Yani stoacılığın bel kemiği diyebiliriz herhalde buna. Kesinlikle en temel ayrım bu. Kölelikten filozofluğa geçmiş Epiktetos bunu çok net koymuş ortaya. Hayatta bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları ise değil. Kulağa çok basit geliyor belki ama Ama sindirince müthiş bir güç veriyor. aynen öyle. Ve işin ilginç tarafı, kontrolümüzde olanların listesi aslında şaşırtıcı derecede kısa. Ne var? Düşüncelerimiz var. Olaylara verdiğimiz anlamlar, yani yargılarımız var. Yaptığımız seçimler, hedeflerimiz, eylemlerimiz. İşte burası bizim kalemiz. Hani içsel kale diyorlar ya, Evet evet, o tabir güzel. dışarıda fırtına kopsa bile bu kalenin efendisi biziz. En azından öyle olmalıyız. Kontrolümüzde olmayanların listesi ise neredeyse sonsuz. Sağlığımız mesela ne kadar dikkat edersek edelim, değil mi? Maalesef, evet. Servetimiz, başkalarının hakkımızda ne düşündüğü, itibarımız, doğal afetler, trafikte sıkışıp kalmak. Hatta şu an bizi dinleyen birinin internetinin kesilmesi bile bizim kontrolümüzde değil. Doğru. İşte modern insanın o anksiyetesi, öfkesi, hayal kırıklığı çoğu zaman bu ikinci listedeki şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Boşa kürek çekiyoruz aslında. Enerjimizi yanlış yere harcıyoruz. Peki ama bu ayrım her zaman bu kadar keskin mi? Mesela sağlık dedin, yani tamamen mi kontrol dışı? Yediklerimiz, içtiklerimiz, spor yapmamız bunlar bizim seçimimiz değil mi? Sağlığımızı kısmen de olsa etkilemiyor mu? Notlarda da buna benzer bir soru vardı sanki. Hani bu pratikte nasıl işliyor? Çok güzel bir nokta. İşte bu ayrımın inceliği tam da burada ortaya çıkıyor. Modern yorumcuların kontrol üçlemesi dediği bir kavram var. Bu durumu daha iyi açıklıyor aslında. Ha, üçleme mi? Nedir o? Şöyle, tamamen kontrolümüzde olanlar, düşüncelerimiz, eylemlerimiz gibi, kısmen kontrolümüzde olanlar, bir de tamamen kontrolümüz dışında olanlar. Mesela güneşin doğuşu. Sağlık örneği, işte bu kısmi kontrol kategorisine giriyor. Anladım. Yaşam tarzı seçimlerimizle, yani kontrolümüzdeki eylemlerle, sağlığımızı tabii ki etkileyebiliriz. Ama genetik mirasımız ya da ne bileyim ansızın çıkan bir hastalık gibi faktörler de var. Bunlar kontrolümüz dışında. Evet. Stoacı diyor ki, sen kontrol edebildiğin kısma odaklan. Yani sağlıklı yaşam çabana. Elinden gelenin en iyisini yap. Ama sonuç, yani ömür boyu %100 sağlıklı kalmak garanti değil. İşte bu sonuca körü körüne bağlanma. Hmm. Enerjini çabana ver, garanti olmayan sonuca değil. Hani tenis maçı örneği verilir ya, Evet, biliyorum onu. vuruşunu en iyi şekilde yaparsın, bu senin kontrolünde. Ama top fileden seker mi, rakip nasıl vurur, o senin kontrolünde değil. Sen sadece kendi oyununa, kendi vuruşuna odaklanırsın. İşte bu. Anlıyorum, anlıyorum. Bu odak kaydırma meselesi galiba Epiktetos'un o çok bilinen sözüyle de direkt bağlantılı. İnsanlar olaylardan değil,
olaylar hakkındaki yargılarından rahatsız olurlar. Bu fikir senin de notlarında sıkça vurguladığın bir şeydi. Gerçekten çok güçlü. Aynen öyle. Bu stoacılığın bence psikolojik devrimi. Bir olay düşünelim. Mesela iş yerinde sunumun eleştirildi. Olayın kendisi aslında nötr. Sadece bir olaydır, o kadar. Evet. Onu felaket, rezillik ya da tam bir başarısızlık olarak etiketleyen şey ne? Bizim ona yapıştırdığımız yargı. Marcus Aurelius'un dediği gibi hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Çok doğru. Eğer o eleştiriyi, demek ki şuraları geliştirmem lazım, bu bir geri bildirim olarak yargılarsan hissedeceğin duygu bambaşka olur. Rezil oldum yargısındaki gibi yıkıcı olmaz. Ve işin güzel yanı, o yargıyı seçme gücü bizde. Yani mutluluk dışarıda değil, içeride mi diyorsun? Kesinlikle. Dış koşullar ne olursa olsun, bizim onlara nasıl tepki verdiğimizde, hangi anlamı yüklediğimizde yatıyor anahtar. Hatta bu ilkinin gücünü seni de araştırdığın gibi modern psikolojide de çok net görüyoruz. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yani BDT'de. Aa, evet. BDT ile bağlantısı ilginç. BDT'nin kurucuları Albert Ellis ve Aaron Beck, Stoacı felsefeden ne kadar etkilendiklerini açıkça söylemişler zaten. Özellikle Ellis'in geliştirdiği akılcı duygusal davranışçı terapi var ya, Hı hı. onun temel prensibi birebir Epiktetos'un bu fikri. Bizi üzen olaylar değil, olaylara dair inançlarımız yani yargılarımızdır. Hem Stoacılık hem de BDT mantığımızı kullanarak olaylara verdiğimiz o işlevsiz, bizi aşağı çeken anlamları değiştirmeye hedefliyor. Yani bu sadece antik bir bilgelik değil, aynı zamanda bilimsel temelleri olan, işe yaradığı kanıtlanmış bir zihinsel araç kutusu. Çok etkileyici. Paylaştığım materyaller arasında farklı stoacıların hayatlarından kesitler de vardı. Biri köle, Epiktetos, diğeri zengin bir danışman, Seneca, öbürü koskoca Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Evet, inanılmaz farklı hayatlar. Bu kadar farklı koşullarda yaşamalarına rağmen hepsinin dönüp dolaşıp aynı temel ilkelerde bir güç, bir teselli bulması, bu felsefenin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor sanırım. Kesinlikle öyle. Epiktetos mesela, bedeni zincire vurulmuş bir köleydi ama zihninin özgür olabileceğini gösterdi herkese. Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir derken tam da bunu kastediyordu. Dış koşullara değil, içsel tepkilerimize odaklanmanın gücünü, asıl esaretin kontrol edemediklerimize boyun eğen bir zihin olduğunu anlattı. Seneca'ya bakıyorsun, o da tam tersi, zenginlik ve güç içinde yaşamış. Ama bu sefer de onların getirdiği ayartmalarla, tehlikelerle boğuşmuş. Onun eserleri gösteriyor ki, stoacılık sadece zorluk zamanlarında değil, refah içindeyken de ahlaki bir pusula olabilir. Çok pratik konulara eğilmiş. Öfke kontrolü, zamanın değeri. Neye katlandığı değil, nasıl katlandığı önemlidir sözü var mesela. Olayın kendisinden çok bizim ona karşı tavrımızın belirleyici olduğunu anlatıyor. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Ve tabii Marcus Aurelius, belki de tarihteki en güçlü adamlardan biri. Ama sırtında devasa bir imparatorluğun yükü var. Savaşlar, salgınlar, ihanetler. Kendime düşünceler diye bildiğimiz o kişisel günlüğü var ya, Evet, muazzam bir eser. işte o günlük, bir liderin her gün bu felsefeyle nasıl mücadele ettiğinin, kendine neler söylediğinin, nasıl telkinlerde bulunduğunun canlı kanıtı. İçini kaz, içinde iyilik pınarı var diyerek Söğütlü kendi düşüncelerini, yargılarını gözden geçiriyor. Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar derken de içsel bütünlüğün, içsel kontrolün dışsal başarılardan çok daha önemli olduğunu vurguluyor. Yani en tepedeyken bile huzurun anahtarının içeride olduğunu biliyordu. Peki tamam, bu felsefe harika ama gündelik hayata nasıl indireceğiz bunu? Sadece okuyup "Aa ne güzelmiş" deyip geçmek yerine nasıl bir yaşam biçimine dönüştürebiliriz? Senin de notlarında bahsettiğin gibi stoacılar pratik egzersizlere çok önem vermişler sanırım. Hem de nasıl. Felsefeyi şey gibi görüyorlardı, zihinsel bir kas geliştirme antrenmanı gibi. Birkaç tane çok güçlü egzersizden bahsedelim. Bunlar senin de notlarında ilgini çekenlerden de zaten. Süper. Birincisi, premeditatio malorum, yani kötülükleri önceden düşünme ya da daha modern tabiriyle olumsuz görselleştirme. Kulağa biraz karamsar gelmiyor mu? İlk başta öyle gelebilir, evet. Ama amacı tam tersi aslında. Şöyle, her gün kısa bir süre ayırıp olası olumsuz senaryoları zihninde canlandırıyorsun.
Ne bileyim, işini kaybetmek, bir projede başarısız olmak, sevdiğin birinin hastalanması gibi. Niye yapıyoruz bunu? Moral bozmak için mi? Hayır, hayır. 3 temel amacı var. Birincisi, şu an sahip oldukların için minnettarlığını artırmak. O kötü senaryo gerçekleşmediği için şükretmek. İkincisi, olası zorluklara karşı zihinsel bir hazırlık yapmak. Hani olursa şok etkisi daha az olsun diye. Üçüncüsü de küçük dozlarda zihinsel stresle dayanıklılığı artırmak. Bir nevi psikolojik bağışıklık kazanmak gibi düşün. Anladım. Hani en kötüsüne hazırlıklı olursan daha az üzülürsün gibi bir mantık mı bu? Ama bu insanı sürekli endişeli, tetikte yapmaz mı? İşte orada ince bir çizgi var. Amaç endişelenmek değil, hazırlanmak. Aradaki fark önemli. Endişe, kontrol dışı olana odaklanıp pasif kalmaktır genelde. Bu egzersizse kontrol edebileceğin şeye, yani kendi tepkilerine ve hazırlığına odaklanmanı sağlıyor. Bir de ikinci bir egzersizle birleşince daha anlamlı hale geliyor. Nesnel bakış açısı. Nesnel bakış açısı. Evet, Yunancası fantazia kataleptike. Yani olayları yargılardan, yorumlardan arındırarak olabildiğince objektif bir şekilde görme çabası. Mesela patronum beni herkesin içinde rezil etti demek yerine, patronun toplantıda projenin şu noktalarını eleştirdi ve sesi biraz yüksekti demek gibi. Farkı anlıyorum. İlk cümlede yoğun bir kişisel yargı var, bir felaketleştirme var. İkinci cümle ise daha çok bir durum tespiti. Sadece bu dil değişikliği bile duygusal tepkini bayağı bir sakinleştirebilir. İşte olumsuz görselleştirme yaparken de o senaryoyu nesnel olarak tanımlama pratiği yaparsan hem hazırlıklı olursun hem de paniğe kapılmazsın. Üçüncü bir egzersiz, özellikle Marcus Aurelius'un çok sevdiği kozmik perspektif ya da yukarıdan bakış. O ilginçmiş. Nasıl yapılıyor? Şöyle, zihninde kendini bulunduğun yerden yavaşça yukarı doğru yükselirken hayal ediyorsun. Önce odanı görüyorsun, sonra binanı, şehrini, ülkeni. Yükseldikçe dünya küçülüyor, sonra gezegenini görüyorsun, güneş sistemini. Ta ki tüm evrenin o muazzam enginliğinde kendini bir nokta gibi görene kadar. Vay canına. İşte o noktadan kendi dertlerine, sorunlarına baktığında onların ne kadar küçüldüğünü fark ediyorsun. Bu egoyu törpülemek ve anlık sıkıntılara daha sakin, daha geniş bir perspektiften bakmak için çok güçlü bir yöntem. Hani dertlerimiz bize dünyanın merkezi gibi gelir ya, Evet, maalesef. işte bu egzersiz onların aslında evrensel ölçekte ne kadar minik olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu da onlara takılıp kalmamamızı engelleyebiliyor. Ve son olarak senin de notlarında özellikle vurguladığın günlük tutma pratiği var. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceleri bunun en bilinen, en muhteşem örneği zaten. Evet, kesinlikle. Her gün sonunda belki sadece birkaç dakika ayırıp o gün ne yaşadığını, olaylara nasıl tepkiler verdiğini, Stoacı ilkeleri nerede uygulayabildiğini, nerede unuttuğunu yazmak. Bugün hangi yargılarım bana gereksiz yere acı verdi? Kontrolüm dışındaki neye öfkelendim? Yarın hangi konuda daha bilgece davranabilirim? Gibi sorular sormak kendine. Bu müthiş bir öz farkındalık aracı. Kendi gelişimini takip etmek için bir günlük gibi. Peki, tüm bu harika eski bilgelik, gönderdiğin makalelerden birinin de sorduğu gibi 21. yüzyılın o kendine has dertlerine nasıl derman olabilir? Hani şu iş stresi, ilişkilerdeki karmaşa, dijital dünyanın yarattığı o sürekli uyaran bombardımana. Tam da buralarda cuk oturuyor aslında. İş hayatını ele alalım mesela. Stresin çoğu nereden geliyor? Kontrol edemediğimiz şeylerden. Piyasanın durumu, yöneticinin o günkü ruh hali, rakip firmanın yaptığı bir hamle. Doğru, evet. Stoacı yaklaşım diyor ki, enerjini bunlara harcama, kontrol edildiklerine yönlendir. Neler onlar? İş ahlakın, gösterdiğin çaba, toplantıya ne kadar hazırlandığın, olaylara verdiğin profesyonel tepki. Bir sunumun kötü geçse bile senin o sunuma nasıl hazırlandığın ve gelen eleştirilere nasıl yanıt verdiğin tamamen senin kontrolünde. Hı hı. Kararlarını alırken de o 4 temel erdemi, bilgelik, adalet, cesaret, ölçülülük kendine rehber edinebilirsin. Sürekli şikayet etmek yerine bu durumda kontrolüm dahilinde yapabileceğim en iyi, en doğru şey nedir diye sormak. Bu çok daha proaktif, çok daha güçlü bir duruş. İlişkilerde de durum pek farklı değil aslında. En büyük hayal kırıklıklarımızdan biri nedir?
başkalarını değiştirmeye çalışmak. Ah evet, boşa kürek çekmek çoğu zaman. Aynen öyle. Stoacılık burada da çok net. Başkalarının ne yapacağı, ne söyleyeceği, nasıl hissedeceği onların kontrolünde. Senin kontrolünde olan tek şey senin onlara verdiğin tepki. Eşinin, arkadaşının, çocuğunun davranışını belki değiştiremezsin. Ama o davranışa nasıl karşılık vereceğini sen seçebilirsin. Onları kontrol edemem ama kendimi, kendi tepkimi kontrol edebilirim düşüncesi var ya, ilişkilerdeki o gereksiz dramayı, çatışmayı inanılmaz azaltabilir. Gelelim dijital çağa ve sosyal medyaya. İşte burası tam bir stoacı olmayan duygu tuzağı olabiliyor, değil mi? Hem de nasıl? Kıskançlık, sürekli bir onay bekleme hali, başkalarının o mükemmel görünen hayatlarıyla kendi hayatını kıyaslama, ani öfke patlamaları. Aynen. İşte kontrol ikilemi burada da bizim can simidimiz olabilir. Kimin ne paylaştığı, kimin kaç beğeni aldığı senin kontrolünde değil. Ama sen kimi takip ediyorsun, orada ne kadar zaman harcıyorsun, gördüklerine hangi anlamı yüklüyorsun ve en önemlisi onlara nasıl tepki veriyorsun. Bunlar senin kontrolünde. Evet, doğru. Belki bildirimleri kapatmak, takip listeni şöyle bir gözden geçirmek, sosyal medyayı daha bilinçli bir amaçla kullanmak mesela, sadece bilgi almak ya da gerçekten değer verdiğin insanlarla bağlantı kurmak için bu dijital gürültüde zihinsel huzurumuzu korumamıza çok yardımcı olabilir. Stoğculukla ilgili bazı yaygın yanlış anlamalar da var sanırım. Senin notlarında da bunlara değinilmişti. Sanki böyle duygusuz olmak ya da kaderine tamamen boyun eğmek gibi algılanabiliyor bazen. Evet, o iki nokta çok önemli. Birincisi şu, duygusuzluk meselesi. Hani günümüzde stoik deyince aklımıza soğuk, tepkisiz insanlar geliyor ya. Evet, genelde öyle bir imaj var. Ama antik stoacıların amacı bu değildi aslında. Onlar duyguları yok etmeyi değil, akıl süzgecinden geçirmeyi, onları yönetmeyi hedeflerdi. Özellikle öfke, panik, aşırı korku gibi yıkıcı duygular. Bunlara pate derlerdi. Bunların yanlış yargılardan kaynaklandığını düşünüp ortadan kaldırmaya çalışırlardı. Ama neşe, sevgi, şefkat, iyi niyet gibi olumlu akla uygun duyguları ise tam tersine çok değerli bulup geliştirmeyi amaçlarlardı. Yani mesele hissizleşmek değil, hangi duyguların yapıcı, hangilerinin yıkıcı olduğunu ayırt edip ona göre davranmak. Akılla yönetmek yani. İkinci yaygın yanılgı da pasiflik veya kadercilik. Hani kontrol edemediğini kabul et ilkesi var ya, Evet. bu sanki hiçbir şey yapma, olanı biteni öylece izle demek gibi anlaşılabiliyor. Oysa stoacılık son derece eylem odaklı bir felsefe. Öğrettiği şey şu, kontrolümüz dışındaki sonuçları kabullenmek, kontrolümüzdeki eylemlerden vazgeçmek değil. Aradaki fark önemli. Çok önemli. Bir stoacı bir haksızlıkla karşılaştığında kenara çekilip kaderim buymuş demez. Durumu analiz eder. Kontrolü dahilinde yapabileceği en erdemli, en doğru, en etkili eylem neyse onu belirler. Mesela hakkını aramak için gerekli adımları atmak, birine yardım etmek gibi. Ve bunu yapar, elinden gelenin en iyisini yapar. Ama o eylemin sonucunun mutlaka istediği gibi olup olmayacağına dair aşırı bir beklentiye girmez. Ya da sonuç istediği gibi olmazsa yıkılmaz, kendini kahretmez. Neden? Çünkü sonuç pek çok kontrol dışı faktöre bağlıdır. Felsefe, eylemsizliği değil, sonuçlara aşırı bağlanmaktan kaynaklanan o gereksiz endişeyi ve hayal kırıklığını önlemeyi öğretir. Anlıyorum. Şimdi çok daha netleşti. O zaman tüm bu konuştuklarımızın senin de paylaştığın materyallerin özünü belki şöyle toparlayabiliriz. Gerçek güç ve iç huzur dış dünyayı umutsuzca kontrol etmeye çalışmaktan gelmiyor. Gelmiyor, evet. Asıl güç, kontrol edebileceğimiz tek şeyi, yani kendi iç dünyamızı, düşüncelerimizi, yargılarımızı, seçimlerimizi ve eylemlerimizi bilgece yönetmekten geliyor. Kesinlikle öyle. Kontrolümüz dışındaki şeyler için endişelenmeyi bıraktığımızda inanılmaz bir enerji ve zihinsel alan açığa çıkıyor. Boşa harcadığımız o enerji serbest kalıyor. Evet. Ve bu enerjiyi nereye yönlendirebiliriz? Gerçekten fark yaratabileceğimiz yere. Kendi karakterimizi geliştirmeye, erdemli eylemlerde bulunmaya, hayatın o kaçınılmaz zorlukları karşısında daha dayanıklı, daha sağlam durmaya. Bu bir yenilgi ya da teslimiyet değil yani. Tam tersine en akıllıca strateji ve belki de en büyük özgürlük bu. Zihnimizi gereksiz yüklerden kurtarıp onu en verimli, en doğru şekilde kullanmanın yolu.
Peki, o zaman şimdi sıra geldi bugünkü derinlemesine incelememizin anlam sorusuna, dinleyicilerimize yönelik. Üzerinde biraz düşünmeni istiyorum sevgili dinleyici. Hayatında ısrarla kontrol etmeye çalıştığın ama aslında gücünün yetmediği bir alan veya durum var mı? Güzel soru. Belki sağlığınla ilgili bir belirsizlik, belki işindeki bir gelişme, bilmiyorum herkes için farklıdır. Ama bir düşün, bu kontrol etme çabasını bilinçli olarak bir kenara bıraksan, zihninde ve yaşamında nasıl bir boşluk, nasıl bir ferahlık, nasıl yeni bir enerji alanı açılırdı acaba? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu konu hakkındaki düşüncelerini, kendi deneyimlerini veya bu bölümle ilgili aklına takılanları aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse, sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğen butonuna basmayı ve tabii ki Anlam TV kanalımıza abone olarak sonraki derinlemesine incelemelerimizden haberdar olmayı unutma lütfen. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün bize katıldığın ve bu keyifli keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde yepyeni konular ve anlam arayışlarıyla tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşça kal.